On the Murders in the Building'in 4. sezonu sırasında bir noktada dizinin enerjisinin tükenip tükenmediğini merak etmeye başladım. Her sezon ancak belirli bir süre için sürdürülebilir olan oldukça katı bir formül izliyor ve gerçekten de bu tek binada daha kaç cinayet işlenebilir ki? Ama o sezonun sonunda dizi birkaç şaşırtıcı gelişme ve bolca kahkahayla beni geri kazanmıştı. Şimdi 5. sezonda geldiğine göre dizinin enerjisinin tükenip tükenmesi konusunda daha da az endişeliyim. Evet, formüle dayalı ama yine de gerçekten çok komik. Bu sezon o bilindik formüle yeni bir soluk getiriyor. Yeni gizem, podcast üçlüsünü yepyeni bir dünyaya çekiyor. Gangsterlerin, milyarderlerin ve yeraltı kumarbazlarının dünyasına. Onlara başa çıkmaları gereken yeni çatışmalar sunuyor. Bu sefer şüpheliler, iftira davası açabilecek kadar zengin ve güçlü. Dizi geçmiş sezonlara göndermeler ve her karakterin kendini içinde bulduğu hikaye türleri hakkında esprilerle metaya da dönüşecek kadar uzun sürdü. On the Murders in the Building 5. sezon, 4. sezon finalindeki iki büyük kurguyu takip ediyor. Charles, Oliver ve Mabel, kapıcı Lester'ı çeşmede ölü bulmuş ve Thea Leoni'nin canlandırdığı bir mafya karısı, kayıp kocasını bulmaları için onları işe almaya çalışmıştır. 5. sezonun hemen ardından bu iki vakanın birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkar ve bu bağlantılar her bir vakayı çok daha ilginç hale getirir. Only Murders in the Building'in konu formülü tahmin edilebilir hale geldi. Ancak performanslar hala taze hissettiriyor. Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short'un komedi rüya takımına karşı kendini gösterme yeteneğiyle etkilemeye devam ediyor. Elbette Martin ve Short'un kahkahalarına güvenilebilir, ancak Gomez de bolca kahkaha alıyor. Çoğunlukla da tüm zamanını iki yaşlı adamla geçiren bir milenyum kadınının kuşaklar arası mizah anlayışından. Martin ve Short'un komedi içgüdüleri her zamanki gibi keskin. Martin, cenaze töreni sırasında bir cesedin eksik parmaklarını gizlice kontrol etmeye çalışmak gibi slapstick şakalarının fizikselliğini ustalıkla sergiliyor ve Short, sert tek cümlelik esprileri ustalıkla söylüyor. Only Murders'ın son sezonu, televizyon tarihinin en etkileyici konuk oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Önceki sezonlarda Meryl Streep, Paul Rudd, Zach Galifianakis ve Eva Longoria tekrar eden rollerde yer almıştı ve 5. sezonda yine A listesindeki konuk oyuncular yer alıyor. Bu sezonda Diane Wist, kapıcının dul eşi, Keegan-Michael Key, New York Belediye Başkanı ve Renee Zellweger ve Christoph Waltz iki komik ve vicdansız milyarder rolünde karşımıza çıkıyor. Sezonun öne çıkan konuk yıldızı ise sahte ve halkla ilişkiler dostu bir alçak gönüllülükle narsisizmini gizlemeye çalışan ama başaramayan, kendine takıntılı bir pop yıldızı rolündeki Beanie Smart'tan Beanie Feldstein. 5. sezon dizinin formatını yeniden icat etmiyor ama onu mükemmelleştiriyor. Dizi ne kadar komik olsa da daha duygusal anlar için de bolca zaman ayırıyor. Gomez, Mabel'ın derin yalnızlığını derinlemesine incelerken, Oliver'ın çocukluğuna dair iç ısıtan bir bakış açısı elde ediyoruz. Sezonun başlarında bir geri dönüş bölümü, Lester'ın geçmişini ele alıyor. Bu bölüm, polisiye hikayesi hakkında önemli bir bağlam sağlıyor ve Lester'ın görünenden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Ancak aynı zamanda hafıza şeridinde eğlenceli bir yolculuk. Mabel'ın bebeklikten meraklı bir çocuğa dönüşmesini görüyoruz. Charles'ın yıllar içinde üstlendiği tüm rolleri görüyoruz. Sadece Murders in the Building 5. sezon, önceki sezonları bu kadar eğlenceli kılan, aynı kazanan kombinasyondan yararlanıyor. Gerçekten ilgi çekici bir gizem hikayesi, bir avuç sürükleyici olay örgüsü ve gerçekten komik, gerçekten iyi gözlemlenmiş bir karakter komedisiyle sunuluyor. Yazarlar formülü ustalıkla uygulamış. Tüm şüphelileri ve şüpheli kişileri satranç tahtasında bir araya getirin, ortaya çıkan her yeni bilgiyle onları karıştırın ve izleyiciyi anlamaya çalışırken tahmin yürütmelerini sağlayacak kadar ipucu verin.